Merhabalar, Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz. Ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Bir önceki tıraşımızda ustura videosu çekmiştik hep beraber Arko sabunla. Ondan önceki tıraşımızda ise Sterling sabunlara ait bir video çekmiştik. Bugün yine ben tıraşımızda Sterling'in Queen of Hearts sabununu kullanmak istiyorum. Neden kullanmak istiyorum? Çünkü bir önceki tıraşımızda köpük biraz ince bir tabaka oluşturmuştu. Güzel bir performans vermişti aslında ama hani benim internette gördüğüm köpük olmamıştı açıkçası. Bu köpüğün yapısı biraz farklı. Mesela siz köpüğü oluştururken yumuşak ıslak bir doku oluşturuyorsunuz ama halbuki köpük birazcık daha su istiyor içine. Ben mesela biraz daha su koysam köpüğün açılacağını düşünmüştüm. Halbuki öyle bir durum yok. Ben bir gün sonra tekrar bu sabunu sadece köpürtüp yüzüme uyguladım. Çok güzel, muhteşem bir köpük çıktı ortaya biraz daha su eklediğimde. Halbuki başka sabunlarda belki de o ulaştığım nemli kıvama geldikten sonra biraz daha üzerine su eklesem köpük bu sefer bozuluyor, içi hava doluyor. Yüzünüzde koruyuculuk ve kayganlığı iyi etkisi olan bir sabun oluşmuyor açıkçası. Bugün yine ben bu sabunu kullanmak istedim. Çünkü ben o sabunu o gün yüzüme uyguladığımda sonra sabunu yüzümden yıkadım. Bir süre sonra odada bakıyorum böyle yüzüme. Yüzümde hala sabun kokusu var. Bir yaklaşık 3,5-4 saat daha bu sabunun kokusu benim yüzümde durdu. O yüzden ben de bugün daha güzel bir köpükle bu videoyu tekrar çekmek istedim. Yani başka alet ve başka fırça kullanacağız. Başka bir tıraş sonrası ürün kullanacağız ama bu tıraşımızda bu sabunun köpüğünü farklı bir şekilde görmeye çalışacağız. Umarım istediğim seviyede güzel bir köpük çıkar ortaya. Bu köpüğü yapmak için bu sefer doğal kıllı fırça kullanmayacağım. Bugün kullanmak istediğim fırça bu fırça Yaki'ye ait. Yaki'nin Timberwolf kıllara ait bir fırçası. Ve fırça şöyle göstereyim 26 milim olarak geçiyor kendisi. Kıl uzunluğu ise 55 milim. Düğüm çapı 26 milim dedik. Daha önce bir adet daha Yaki fırça kullanmıştık. O fırçanın kılları Tuxedo'ydu. Alt gövdesi kılların siyah, üstü beyazdı. O da güzel bir fırça, yumuşak. İşte omurgası keyifli. Bu fırça Yaki fırçadan bir tık daha yumuşak. Kıl gerginliği bir tık daha az. Ve yine keyifli bir omurgaya sahip. Ben bu fırçayı aldığımdan beri çok seviyorum. Bence diğer Yaki sentetik fırçalara göre daha doğal kıllı bir fırçaymış havası uyandırıyor kullanırken. Ayrıyetten ben bununla daha iyi köpük yapabildiğimi düşünüyorum diğer Yaki fırçalara göre. O yüzden bugün bunu kullanacağız. Bugün kullanacağımız jilet yine geçen seferki tıraşımızda kullanmış olduğumuz Mavi Astra ikinci kullanımı olacak. Mavi Astra bana son tıraşımda yani eskisi kadar beğendiğim o Mavi Astra havası yok. Halbuki o dönemlerde aldığım aynı kutulardan çıkan Mavi Astra. Ama bir tık daha artık bana Mavi Astra keskin değilmiş gibi geliyor. Böyle keskinliği düşük olduğunu düşünüyorum ama hala kullanmaktan keyif aldığım jiletleri ben bu aletle kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle. Markasını netleyebilecek miyiz bilmiyorum. Şuradan netleyemedik. Bu alet Edrin Jagger markasının 316 modeli. Bu son ürettiği ürün olarak geçiyor. Birkaç yıldır piyasada sevilerek kullanılıyor. Bu aletle ilgili şunları söyleyebilirim. Bu aletin kafa yapısı 3 parça. Şöyle açayım. Kafa yap Bu alet 3 parça. Kafa yapısından bahsedecek olursak da bu aletin başlık kısmı çelikten üretilmiş. Ve orta agresifin bir tık üstünde güzel, keyifli, yakın bir tıraş veriyor.
Ben bu kafa yapısını çok seviyorum. Ve bu tarz jiletlerle az önce gösterdiğim mavi astarı gibi jiletlerle gayet güzel işler çıkartabiliyor, iyi anlaşabiliyor. Sap kısmına bakacak olursak, sap kısmı ile ilgili tanımı defterden okumak istiyorum ben. Eloksal kaplamalı havacılık sınıfı alüminyumdan üretildiği yazıyor bu sapın. Bence güzel bir sap. Yani sap uzunluğuna baktığımız zaman bu aletin 89,4 milimlik bir sap uzunluğu var. Kafayla beraber 96,6 milim yapıyor ve toplam ağırlığı 63 gram. Rimey aletin ağırlığını bilmiyorum ama bu alet bugüne kadar kullandığımız en hafif alet olacak. Kafası çelik olsa bile. Ben severek kullanıyorum bu aleti 2024'ün ortalarından beri. Daha önce Müller Okka almıştım ben uzun yıllar önce. O da agresifliği gayet iyi. Orta agresifin üstünde bir tık diyebiliriz. Bu aleti de ondan aldım. Çünkü aletlerin tıraşı birbiriyle kıyaslanıyor. Bu aletin tek sap tipi bu değil. Aynı ağırlığa sahip farklı modelde bir sap tipi daha var alüminyumdan. Artı bir de çelikten olan, full çelik olan bir sap tipi var. O tek şekil olarak mesela bu sap tipinin farklı renkleri var. O diğer bahsettiğim sap tipinin de farklı renkleri var. Ama çelik sadece böyle krom renginde bir renge sahip ve daha ağır bir alet. Ben bu aletle ilgili okumuş olduğum yorumlar, incelemelerde alüminyum saplı olanların daha çok tutulduğunu gördüm açıkçası. Çelik saplı olan bir tık daha ağır olduğu için daha yüzde agresif bir etki bırakıyor. Bu sap tipi bence gayet etkili, güzel. Benim tecrübem bunda var sadece. Alet kısa saplı sayılır yine. Benim için kullanması gayet ideal. Ve kafa yapısına şöyle bakacak olursanız şöyle alt tabla ve üst plaka olarak gayet ince bir yapıya sahip. Ben bu modeli gayet seviyorum açıkçası. Ama sabunumu tasımın içine bastım. Daha önce kullandığımız tıraşta da söylediğim gibi bugün bakır ayran tasımızda köpürtmemizi yapacağız. İnternette gördüğümde şöyle önden biraz su koyuyorlar içine. Şöyle hafif bir sabunu bir ıslatalım. Ondan sonra fırçamızı da bir ıslatacağız. Bugün açıkçası bu sabunla ve bu fırçayla bir önceki kullanımımızdan daha keyifli ve güzel bir köpük çıkarmayı hedefliyorum ben. Hani geçen seferki köpük de kötü değildi. Ama yani bu köprünün full performansı çok iyi. Öyle söyleyeyim. Hani ben kullandığımda şahsen mest oldum diyebilirim. Ufak ufak çevirmeye başlayalım. Ben bu tası bir önceki kullandığımız tastan daha çok seviyorum açıkçası. Hani diğer tas da güzel aslında tasarlanmış bir tas ama ben böyle köpürtme taslarının kenarında dik yukarıya doğru böyle sütun gibi çıkan çıkıntılar olduğu zaman sevmiyorum. Neden? Fırçanın tüylerini kıvırıyor. Yani ben takılıyorum ona ve iyi köpük yapamadığımı düşünüyorum açıkçası. Bu Prorazo'nun kasesi için de geçerli. Bakın kase şurada. Şöyle göstereceğim. Hani gözüküyor mu bilmiyorum. Kenarlarında çıkıntılı dikey çıkıntılar var. Ben daha çok dibinde bir çıkıntı olmasını seviyorum. Bu tasın içinde de çok iyi köpükler yapamıyorum. Bu tası sadece doğal kıllı fırçaları yumuşatmak için, suda bekletmek için kullanıyorum. Belki ileride içine sabun basarım. Şu an öyle bir planım var.
Belki bir sabunu içine basar. O şekilde kullanabiliriz. İnternette gördüğüm videolarda ve son benim uygulamamda bu sabuna çok fazla su eklediler. Benim tahmin ettiğimden fazla ve çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Bu işlemi aşama aşama şöyle azıcık ekleyerek yapacağız açıkçası. Sabunumuza biraz su ekledik ve karıştırmaya devam ediyoruz. Yani ben tahminim birkaç kere daha ekleyeceğiz. O sırada tasın içine sürmüş olduğumuz bütün sabunla fırçanın etkileşime geçeceğini düşünüyorum ben. Kokusuna bayılıyorum. Yani koku bir sabun kokusu gibi değil. Koku daha çok böyle bir yiyecek kokusu gibi. Sanki bir tatlı kurabiye kokusu gibi. Çok güzel bir kokusu var. Ben çok sevdim açıkçası. Ben bu Queen of Hearts'ı alırken tek aldığım Sterling sabun bu değildi. Bir tane daha aldım. Onu da ileride deneriz. Onun da kokusu güzel. Dediğim gibi başka ürünlerde, başka sabunlarda kullanacağız. Başka kremlerde kullanacağız. Ben zaten geleneksel tıraşı hobi olarak edinmemdeki en büyük etken farklı ürünleri sürekli kullanmak, farklı fırçalar, farklı aletler. O benim hoşuma gidiyor açıkçası. Sabunun hacmi yavaş yavaş artmaya başladı. Koku yoğunluğu da artmaya başladı. Şu kasenin içine de bakıyorum. Herhangi bir yerde başka sabun kaldı mı? Birkaç yerde daha var. Çok azıcık bir su ekleyip onunla da etkileşime geçmeyi deneyebiliriz. Aslında şu an gayet güzel gözüküyor ama ben sabundaki maksimum performansı bugün almayı deneyeceğim açıkçası. Bilmiyorum, belki de hüsrana uğrarız ama denemeden de bu sabunu kullanmayı öğrenemeyiz. Bu tarz bir sabunla çünkü ilk defa tanışıyoruz. İyi ve kötü tıraşlarımız geçecektir. Ama verdiği köpük bugüne kadar ve koku özellikle bende çok güzel bir intiba bıraktı diyebilirim ben. Bir önceki tıraşımızda Arko sabunu kullanmıştık. Tabii ki bu sabunla ne fiyat olarak ne performans olarak kıyaslayamayız kendisini. Ama geleneksel tıraşta açıkçası, yani kendi adıma konuşayım, Arko sabun beni mutlu ediyor. Arko sabunu olduğu gibi kabul ediyorum ben. Kuruduğu noktada takviye yapıyorum. Ustura tıraşımda da kullanıyorum. Böyle dev aletlerle tıraşımda da kullanıyorum ve gayet severek kullanıyorum. Arko sabun, dediğim gibi 40 TL'lik bir sabun için, özellikle berberler için, hani bir anda köpürüyor olması bence tıraşın sonuna kadar düzgün bir şekilde başlayıp sonlandırdığınızda verdiği performans dahil, fiyatı dahil bence gayet iyi bir sabun. Arko. Ama tabii Arko'dan daha iyi sabunları var mı? Kesinlikle var. Bu
Bugün de onlardan biriyle baş başayız. Bence köpük tamamdır. Birazcık yüzümüzü yıkayıp hemen sabunu yüze güzel bir şekilde uygulayalım. Evet, yüzümü yıkadım. Bugün yüzümüzde, benim yüzümde. Hep yüzümüzde diyorum. Aslında bu doğru bir kullanım değil. Benim yüzümde şöyle bakarsanız pazar günü tıraş oldum ben. Bu video hangi gün yayınlanır bilmiyorum ama ben çarşamba akşamı çekiyorum. 3 günlük bir sakal var yani. Ve bakalım tıraşımız nasıl sonuçlanacak. Şöyle sabunu yüzümüze uygulayalım. Şu an buram buram Queen of Hearts kokmaya başladım bile. Açıkçası dediğim gibi yani ilk önce sabunun kokusunu konuşacak olursak tatlı bir yiyecek gibi bir kokusu var. Yani size enerji veriyor bu koku. Öyle söyleyeyim. Kıvamına gelecek olursak sabunun. Hani dediğim gibi daha önce de yerli bir artizan sabunun iki farklı modelini kullanmıştım. Onun da köpükleri çok güzel. Ama ben böyle bir köpük formuyla ilk defa karşılaşıyorum. Muhteşem bir nemlilik var yüzde. Şimdi bu formun daha önce ben yüzde yaptım. En son çektiğimiz videodan sonra. Ama açıkçası tıraş formunu, hani tıraş performansını daha doğrusu deneyimlemedim. Onu da bugün şimdi birazdan deneyimleyeceğiz. Yani şu köpüğün güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel açıkçası. Evet, bence tıraşa hazırız şu an itibariyle. Hadi bakalım sakal çıkış yönünde tıraşımıza başlayalım. Alete gelecek olursak aletin yapısında sapta sadece ince çizgiler var. Şöyle göstermeye çalışayım. Hani öyle çok ekstra bir tırtık yok ama sapın o eloksal yapısı diyelim tutuşu gayet kolaylaştırıyor. Şöyle bir bakalım hafif. Kayganlık gayet iyi. Yani geçen tıraşımızda yani bilmiyorum alet farklılığından mı ama jilet bambaşka bir jilete dönüştü şu an açıkçası. Ama geçen tıraştaki sabunun performansını da sevmiştim. Hani öyle kötü bir performansı yoktu. Ama bence şu an bir kat daha yukarıya çıktı diyebilirim. Nemlendiricilik olarak çok daha iyi. Yüzüm gayet nemli. Yani sabun ne kadar yumuşak da dursa
Şöyle yani bence yastıklama da gayet iyi. Kayganlığa zaten baktık. Ben sabunu beğendim açıkçası. İyi ki de almışım, iyi ki de tecrübe ediyorum. Alete geçecek olursak dediğimiz gibi kısa saplı sayılır. Edwin Jagger 316 diyelim. Hani orijinal okunuşu, yabancı okunuşunu söylemek biraz daha zor. Aletin adı kafa yapısının imal edildiği 316 çelikten dolayı geldiğini düşünüyorum. Deftere yazmıştım. Başka okumadığım bir şey kalmış mı? Hani bilmiyorum, söyledim mi? Şöyle. Alet orta agresifim, üstünde bir agresifliğe sahip. Jileti size belirli bir düzeyde hissettiriyor. Ama konfordan da herhangi bir taviz vermiyor. Hani bunda sadece sabunun katkısı yok. Şu anki konforlu yüzümüzde ben bu aleti çoğu sabunla denedim. Gayet başarılı sonuçlar aldım açıkçası. Ve tıraşın başında söylediğim gibi bu alet çok keskin olmayan bir jiletle bile gayet uyumlu, keyifli bir tıraş sunuyor açıkçası. İleride ben farklı jilet denemelerinin olduğu videolar da çekmek istiyorum. Elimde çok uzun zamandır var olan ama kullanmayı ihmal ettiğim jiletler var. Ayrıca geleneksel tıraşa ilk başladığım dönemde kullandığım, memnun kalmadığım, öyle kenara bıraktığım birkaç jilet de var. Hatta sonra bazı jiletleri kullanıp çok beğenmiştim. Bunları örnek Perma Sharp. İlk dönemde bu kadar beğenmemiştim. Ama sonra çok sevmiştim. Bir örnek Yeşil Astra. Mesela şu an Yeşil Astra'yı Mavi Astra'dan çok seviyorum. Ama durum ilk dönemlerde tam tersiydi. Onları da deneriz. Mesela ilk dönemler platinyum kaplama jiletler benim yüzümde kaşıntı yarattığını düşünüyordum ben. Ama şu an öyle bir durum olmadığını düşünüyorum açıkçası. Onların hepsini teker teker deneriz. Platinyum kaplamalı jiletleri kullandığımız ayrı bir liste oluşturmak istiyorum ben. Hani tabii ki bunları üst üste arka arkaya çekmeyiz. Yani diğer listede olduğu gibi.
Ama ben hepsini ayrı ayrı gruplandırmak istiyorum. Evet, çapraza gidiyoruz. İlk perde üzerinde Edwin Jagger 316 gayet yakın bir tıraş varmıştı. Ve şu an bakarsak yüzümüz gayet kaygan ve çok yakın bir tıraş aldık. Aslında acelemiz olsa, sabah olsa, şu an dışarıya çıkacak olsak üçüncü perdeye hiç gerek bile yok. İlk zamanlar geleneksel tıraşa ilk başladığımda ben üçüncü perdeye en yakın tıraşı olmak için olmaya çalışırdım. Ama bu durum zamanla değişti açıkçası. Yine tabii yakın tıraş oluyoruz. Üç perdenin sonunda. Ama bu sefer amaç tıraş keyfimizi neden daha çok uzatmayalım ki? Biraz buna döndü. Şimdi şurada şöyle bir sürü daha köpük var. Bunları kullanmayalım mı? Yani yüzümüz muhteşem bir kayganlık içinde, tıraşımız gayet keyifli geçiyor. Üçüncü perdeyi de yapıp çıkacağız. Ben bu aletle daha önce hiç denememiştim. Jilet Massey'de de denemek istiyorum. Aranızda deneyenleriniz varsa şöyle önden bir sabunu göstereyim. Aranızda deneyenleriniz varsa eğer yorumlara yazıp tecrübelerini aktarmalarını isterim. Kanal gayet güzel gidiyor bence. Zaten benim ilk hedeflediğim şey insanlarla etkileşime girmek. Benim için YouTube kanalı da güzel bir hobi oldu aslında. Video çekimlerinde, kurgularında kendimi geliştirmek beni memnun ediyor. Şu an için ekstra bir şey yok fazla bildiğim. Ama yavaş yavaş 2-3 şey öğreniyorum. Videoları kesmeyi öğrendim. Ufak tefek animasyonlar eklemeyi öğrendim. Mesela şuradaki gibi. Bunları eklemek beni memnun ediyor. Bir de videolara bir giriş çıkış animasyonu eklersek, öyle bir şey tasarlayabilirsek bence gayet güzel olur. O zaman ne oldu öğreniriz. Şöyle şuraya hafif bir çizik atmışız. Jilet, yani tıraş aletinde ilk perdelerde hissetmediğim, ilk perde bir çiziciliği son perdede, ikinci perdenin sonunda hissettim. Yıkadım aleti ama umarım o durum geçmiştir. Bakalım. Dediğim gibi küçük kanamalar modunuzu düşürmesin. Bunlar olabilecek şeyler. Ben tıraş keyfimi de
tıraşa olan dikkatimi, odağımı da tıraşı olduğum anla sınırlamıyorum. Aletlerimi alıp hazırlamayı, yani ben eğer doğal kıllı fırça kullanacaksam o gün benim tıraşı olan odağım o fırçayı sıcak suya koyduğum andan itibaren başlıyor aslında. Ama her ne kadar odaklansanız da arada böyle şeyler olabiliyor. Ama mesela şimdi buradaki kanamaya takılıp moralimizi bozsak bütün odağımız dağılır. Üstüne gider başka yerlerimizi de keseriz. Ondan sonra tıraş keyfi tıraş azabına dönüşür. Bence tıraş performansı gayet iyiydi. Sabunu istediğimiz hale getirdik. Soğuk suyla bir yüzümüzü yıkayalım. Yüzümüz gayet iyi durumda. Yani şuradaki iki ufak noktasal kanamayı saymazsak bence bir sıkıntı yok. Tıraş sonrası sabun yüzde dediğim gibi bir önceki tıraşta da sadece bir nemlilik hissiyatı bıraktı. Yani şu an itibariyle bir balzam sürmesek bir şey değiştirmez. Kullandığımız sabunda daha önce dediğimiz gibi sandal ağacı notaları var. Orada bir önceki tıraşta sandal ağacı losyon kullanmıştık. Burada da sandal ağacı balzam kullanılır. Şöyle parmağımıza alıyoruz yine ortaya çizgi olarak. Bu benim balzamda ölçü birimim. Şöyle. Tıraşımız tamamlandı. Güzel, keyifli bir tıraş oldu. Eğlenceli bir köpük oldu. Bence güzel bir akşam oldu. Dinlenmemize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yorumlara yazarsanız beraber güzel muhabbetler ediyoruz. Burada olmanız benim için güzel bir mutluluk kaynağıdır. Herkese keyifli tıraşlar diliyorum.